Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz bulmaca çorap yapacağız. Ben çorabımda normal patikli iplerden kullandım. Krem ve lila renginde. Lila ipim hanımlar biraz farklı olduğu için hemen markasını ve renk kodunu göstereceğim. İpim bu şekilde. Renk kodumuz da şurada yazıyor. Şişlerim 3 numara hanımlar. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık bir model oldu. Bu defa bulmaca modeli çorap olarak bu şekilde düzenledim. Ön bölümüne böyle katlayıp düğme diktim. Bu şekilde bileğe kadar gelen hoş bir model oldu. Tabanımız bu şekilde. Bakın arka kısmı yine böyle. Hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu model benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen modelimi şöyle kenara alıyorum. Böyle dilimler halinde yapılacak hanımlar. Toplam 11 dilimden oluşuyor modelimiz. Şimdi hemen ilk dilime başlayacağım. Krem ipim ile ipimin ucunda şöyle bir ip bıraktım bir miktar. 35 ilmek olarak başlıyorum. 35 ilmek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde 35 ilmek atalım gelelim. 35 ilmeğimi attım hanımlar. Şimdi geri döneceğiz. Baştan sona haroşa örgü yapacağız hanımlar modelimizde. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin hepsini düz yani haroşa olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Burada bir diş haroşamız oluştu hanımlar. Krem ile gördüğünüz gibi. Kesimlerimiz başlayacak. Toplamda 35 ilmeğim var. Ya kenara 16 ilmek öreceğim. Ortada üçlü kesim yapacağım. Kalan 16 ilmeğimi yine haroşa öreceğim. Sayarak gidelim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmeğimi ördüm. Ortadaki 3 ilmeğim var. Bu 3 ilmeğin 3'ünü bir keserek örüyorum. Kesimimi yaptım. Bu tarafta da 16 ilmek kaldı. Kalan 16 ilmeği de örelim. Sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bu şekilde kesimi yaptık hanımlar. Şişimizde ilmek eksildi. 35 ilmeğimiz vardı. 33 ilmek kaldı. Şimdi ön yüzde kesimini yaptık. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde kesim yapmayacağım hanımlar. İlmeklerin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Kesimleri sadece ön yüzde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerin hepsini normal haroşa örüyorum. Bu şekilde. Tam ortada kesim yaptığım ilmeğimi de düz ördüm yani haroşa. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Kesimlere devam edeceğiz. Bir önceki sıra 16 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi bir ilmek eksildi. 15 ilmek örüp kesim yapacağım. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yine ortada üçlü bir kesim yapıyorum. Kalan 15 ilmeğimi örüyorum. Her sırada kenarda yanlardaki ilmek sayısı birer birer azalıyor. Tam ortada üçlü kesimi yapıyoruz. Evet, ön yüzde sırayı tamamladık. Geri döndüm, arka yüzdeyiz yine. Kesim yapmayacağız. Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Kesimlere devam edeceğiz. Bir önceki sırada 15 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi 14 ilmek öreceğiz. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Kalan 14 ilmeğimi örüyorum. Böylece 29 ilmek kaldı şişimizde. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Yine arka yüzde ilmeklerin tamamını haroşa örelim gelelim. Evet, yeniden ön yüzdeyiz. Kesimler devam edecek. Şimdi de 13 ilmek örüp kesim yapacağız. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ortada yine üçlü kesimimi yapıyorum. 3 ilmeğin üçünü bir ördüm. Kalan 13 ilmeğimi örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Bu şekilde. Şimdi hanımlar arka yüzde ilmekleri yine haroşa olarak öreceğiz. Ön yüze döndüğümüzde 12 ilmek örüp üçlü kesim yapacağız. Sonra yine tekrar ön yüze geldiğimizde 11 ilmek örüp kesim yapacağız. Sonra 10 ilmek örüp kesim yapacağız. Bu kenarda 10'ar tane krem kalana kadar 10 ilmek krem öreceğiz. Üçlü kesim yapacağız. Yanlarda 10'ar ilmek krem, yani toplam şişimizde 21 ilmek kalana kadar bu şekilde patiğimizin kesimlerini yapalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, burada 10 krem ördüm. Ortada üçlü kesim yaptım. Tekrar 10 krem ördüm. Arka yüzde ilmeklerin hepsini haroşa ördüm geldim. Şimdi tekrar ön yüzdeyim hanımlar. Bu defa lila ipime geçiş yapacağım. Lila ipimi alıyorum. Yine aynı modele devam edeceğiz. İlmek sayıları yanlarda birer birer azalarak gidecek, fakat renk değişikliği yapıyoruz burada. Bir kenar ilmeğimi ördüm. En son 10 krem örüp kesim yapmıştık. Şimdi 9 tane lila öreceğim, kesim yapacağım. Aynı modele renk değişikliği yaparak devam ediyorum. Hemen lila ipimin ucunu şöyle kremime düğümledim. Krem ipimi kesiyorum, artık lila ile devam edeceğim. Şimdi ilmekleri örüyorum. 2 tane lila ilmeğim oldu. Şu iplerin ucunu da atlatarak gizleyip götüreceğim şimdi. 3 lilam oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9 lila ördüm. Ortada üçlü kesim yapıyorum. Kalan 9 ilmeğimi örüyorum. Aynı modele renk değiştirerek devam ediyoruz. Şöyle. Yine arka yüzde hanımlar kesim yapmayacağız. İlmeklerin tamamını normal haroşa öreceğiz. Kesim sadece ön yüzde yapılıyor. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Şimdi de 8 ilmek örüp kesim yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine ortada şöyle üçlü ilmeğin üçünü bir kesiyorum. Kalan 8 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde devam edecek. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri yine haroşa öreceğiz. Ön yüzde 7 ilmek örüp üçlü kesim yapacağız. Sonraki sırada 6 ilmek örüp üçlü kesim yapacağız. 3 ilmek örüp üçlü kesim yapacağız. Bu şekilde şişimizde 3 ilmek kalana kadar devam edeceğiz hanımlar. Şişimizde 3 ilmek kalana kadar parçamızı tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, en son bakın ortada 5 ilmeğim kaldı. Yine birlikte devam edelim. Bu defa en son 2 ilmek örüp ortada üçlü kesim yapmıştım. Şimdi kenar ilmeğimi aldıktan sonra ortada yine üçlü kesimimi yapacağım. Şöyle ve yandaki kenardaki bir ilmeğimi örüyorum. Bakın artık 3 ilmek kaldı. Geri dönüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi örüyorum. Ardından tığ yardımı ile bu 3 ilmeğin üçünü bir toplayacağım. Şöyle tığımı alıyorum. 3 ilmeğin hepsini şöyle tığıma taktım. Üçünü bir topluyorum. Hemen şuraya da 2 tane zincirimi atıp ipimi kesiyorum. Artık patiğimizde hanımlar bu ilk dilimimizi tamamlamış olduk. Patiğimize başlarken 16 ilmek örüp kesim yaptık. 15, 14, 13 derken en son 1 ilmek örüp ortada üçlü kesim yaptık. Sonra ortadaki 3 ilmeği tamamladık. Şimdi şu arka yüze doğru ipimin ucunu gizleyeceğim. Şöyle bir düğümleyerek, zincir tekniğiyle düğümleyerek ipimizin ucunu gizliyorum. Patiğimiz 11 dilimden oluşuyor. 11 dilimin hepsi de aynı şekilde yapılıyor hanımlar. Hiçbir fark yok. Bakın ilk dilimi
Bu şekilde tamamladık. Şimdi bu üst dilim oluyor hanımlar. Bakın ilk dilimimiz burası oluyor. Şimdi ikinci dilimimize başlayacağız. İkinci dilime de şuradan başlayacağız hanımlar. Şu başlangıç ipimiz vardı. Bu ipi düğümleyerek başlayacağız. Bu aşamada şöyle ilk dilimimizin yeri belli olsun diye buraya bir işaret gibi bir şey takabiliriz. Ya ip ya da böyle işaretleyiciniz falan varsa şöyle bir işaretleyici takayım ben. Ya da bir ip gibi bir şey de takabilirsiniz. Bu ilk dilime göre diğer dilimlerin yerini belirleyeceğiz. Şu ilk dilimimizdi. Şimdi şu burada ipim kalmıştı, krem ipi. Krem ipimi tekrar buraya ekliyorum hanımlar. Şöyle. Buraya bir düğüm attım. Şimdi ön yüzden bakın bu ipimin geldiği yer ilk şey şuraya. Buraya girerek buradan hemen şöyle bir ilmek çıkarttım. İlmekler çıkartıyoruz hanımlar. Burada sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Burada 3 ilmeğim oldu. 4 ilmeğim oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 bu şekilde şu diğer uca kadar bakın şuraya kadar başlangıç yeri. Şuraya kadar yine 35 ilmek olarak başlamıştık. Buraya kadar tekrar 35 ilmek çıkartalım, gelelim. Evet, 35 ilmeğimi çıkarttım. Aslında ilk başa geldik. İlk 35 ilmek başlamıştık. Bunu başlangıç sayımız gibi görelim. Hani ilk dilimin ilk başlangıcı. Şimdi tekrar geri dönmüştük. Bu ilk sırada kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmeklerin tamamını haroşa olarak örmüştük. Yine aynı ilk dilimi nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapıyoruz. 35 ilmek ile bu şekilde bir diş haroşa örüyoruz. Sıra sonuna kadar haroşa örelim, gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Kesimler başlayacak. İlk kesimimizi nasıl yapmıştık? 16 ilmek örüp ortada üçlü kesim yapmıştık. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Kalan 16 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Arka yüzde ilmeklerin tamamını tekrar haroşa ördükten sonra ön yüzde bu defa 15 ilmek örüp kesim yapacağız. Sonraki sırada 14 ilmek örüp kesim yapacağız. Şu ilk dilimi unutun hanımlar. Bunu sıfırdan başlamış gibi düşünün. İlk dilimde yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. En son burada krem ile 10 ilmek örüp üçlü kesim yapacağız. Kalan 10 ilmeği öreceğiz. Arka yüzde ilmekleri ördükten sonra lila ipimize geçeceğiz. Bu defa lila ile aynı modele devam edeceğiz. 9 ilmek örüp kesim yapacağız. 8 örüp kesim yapacağız. Zaten ilk parçada göstermiştim. En son şişimizde bir ilmek kalana kadar kesimimizi yapacağız. Bu şekilde bu ikinci dilimimizi de ilk dilimde olduğu gibi tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi bakın ikinci dilimimi de tamamladım. İlk dilimde olduğu gibi ipimin ucunu kestim. Bakın arkaya gizledim, düğümledim. Şimdi ikinci dilimi de yaptık. Geldik üçüncü dilimimize. Üçüncü dilimimizi de şuraya yapacağız. Bakın şu üst parçayı baz alarak yapıyorduk. Üst parçanın sol tarafına gelecek şekilde. Bakın şu üst parçamız şu. Şuradan itibaren ilmek çıkartmaya başlayacağız. Diğer uca kadar. Hemen yapalım. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerimiz şurada. Bakın yeri belli. İlmeğin iki kanadına birden girdim. İlmek çıkaracağım. Üst dilimin tepesinden üçüncü dilime başlıyoruz. Şöyle şu birinci ilmeğim. Şu iki. Hemen ipimizin ucunu düğümleyeceğim. Şöyle şu üçüncü ilmeğim. İpin ucunu da şöyle gizleyerek götürüyorum hanımlar. Arkada böyle ipler görünmüyor. İçi dışı tertemiz oluyor patiğimizin. 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu şekilde bakın şöyle dümdüz hizası görünüyor şuradan. Bu uçtan şu lila şu uca kadar yine 35 ilmek çıkartalım, gelelim. 35 ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Tekrar geri dönüyoruz. Arka yüzde yine kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmeklerimizi haroşa yani düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar yine düz örelim, gelelim.
Evet, ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri döneceğiz. İlk 2 dilimde yaptığımız işlemin aynısını yapacağız hanımlar. 16 ilmek örüp ortada üçlü kesim yapacağız. Kalan 16'yı öreceğiz. Yine arka yüzde kesim yapmadan ilmekleri haroşa öreceğiz. Ön yüzde sonra 15 ilmek örüp keseceğiz. 14, 13 bu şekilde 10 ilmek krem kalana kadar öreceğiz. 10 krem öreceğiz. Üçlü kesim yapacağız. Kalan 10 kremi öreceğiz. Ardından diğer rengimize lilaya geçeceğiz. Sonra lila ile 9 ilmek örüp kesim yaparak modele devam edeceğiz. Ta ki ilmekler bitene kadar bu üçüncü dilimi de tamamlayacağız. Birinci ve ikinci dilim nasılsa üçüncü dilim de aynı şekilde yapılacak. Şimdi bu üçüncü dilimimizi de tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, gördüğünüz üzere bakın şöyle üçüncü dilimimi de tamamladım. Şimdi patiğimizin üst tarafı bu şekilde, dördüncü dilime başlayacağız. Dördüncü dilimi de bu üst dilimin şu sağ kenarına gelecek şekilde. Bakın şurası üst dilimdi. Şöyle açıyorum burasını. Buradan ilmekler çıkaracağım hanımlar. Şöyle krem ipim ile şu üst dilimin, bakın şurada lila model var. Şu diğer şuradaki lila modelden başlayarak, şu ucundan başlayarak ilmeklerimi çıkaracağım. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girdim. Şimdi buradan da yine 35 adet ilmek çıkaracağım. Şu birinci ilmeğim. Şu iki. Hemen ikinci ilmekten sonra düğümümü atıyorum. Yine diğer uca kadar 35 adet ilmek çıkaracağız. 4 ilmek oldu. 5, 6, 7. Şu uca kadar bakın, şu lila, şu. Bakın üst dilimin tepesine kadar 35 ilmek çıkartalım gelelim. Evet hanımlar, şu uca kadar bakın, üstün tepe bölümüne kadar 35 ilmeğimi çıkarttım. Tekrar geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimizi haroşa öreceğiz sıra sonuna kadar. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Yine yapacağımız işlem diğer dilimlerde yaptığımız işlemin aynısı. 16 öreceğiz, üçlü kesim yapacağız. 15 öreceğiz, üçlü kesim yapacağız ortada. Bu şekilde 10 krem kalana kadar öreceğiz. Sonrasında diğer ipimize geçeceğiz. Diğer rengimize geçeceğiz. 9 ilmek örüp keseceğiz. 8, 7 derken şişte bir ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Bu şekilde bu dördüncü dilimimizi de diğer dilimlerde olduğu gibi aynı şekilde tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar. Bu dördüncü dilimi de şu sağ taraftaki bu şekilde tamamladım geldim. Şimdi beşinci dilimi yapacağız. Beşinci dilim şu üst bölüm taban olacak. Şimdi ters çeviriyorum patiğimi. Beşinci dilimi şu boşluğa yapacağız hanımlar. Yine ipimi aldım, krem ipimi. Bakın şimdi ters çevirdim. Şu anda şu kenarda lila, ilk kenar ilmek yerim bakın hemen şurası. Yine ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. İlmek çıkarttım. Şimdi buradan ilmekler çıkartacağız. Tekrar ikinci ilmeğimi çıkarttıktan sonra buraya düğümümü atıyorum. Yine 35 adet ilmek çıkaracağız hanımlar bu şekilde. Şu üçüncü ilmeğim. 4, 5, 6, 7. Ta ki bakın şu bölümü çıkartacağız, sonra şu diğer uca geçeceğiz. Şu uca kadar. Şu uca kadar yine 35 ilmek çıkartalım gelelim. Evet bakın şu uca kadar yine 35 ilmeğimizi çıkarttık. Arka yüzde yine ilmeklerin tamamını haroşa öreceğiz hanımlar. İlk sırada haroşa öreceğiz. 5. dilimimizi de tabanda bu şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Yine kesimler yapacağız. 16 örüp keseceğiz. 15, 14, 13, 12, 10 ilmek kalana kadar öreceğiz, keseceğiz. Sonra renk değiştireceğiz. Yine aynı işleme şişimizde ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Bu şekilde hanımlar 5. dilimimizi de tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar 5. dilimimizi de bu şekilde tamamladık. Şu taban bölümü yaptık. Şimdi 6. dilimimiz arka topuk dilimi olacak. 6. dilimi de şuradan başlatacağız. Hemen en son ördüğümüz dilim. Bakın hanımlar. Şu bölüm. Şimdi şuradan ilmekler çıkaracağız. Bu defa ilmeklerimi hemen şuradan çıkartmaya başlıyorum topuk için. Şöyle tutuyoruz. Bakın düz taraf karşıda. Şöyle. Şu kremli bölümden ilk ilmek çıkartmaya başlayacağım. İlk ilmeğimi hemen krem, ilk kenar ilmek yerine girerek
buradan çıkarttım. Sırasıyla ilmekler çıkaracağım buradan. Şu ikinci ilmeğim. Yine ikinci ilmekten sonra düğümümü atıyorum. İlmek çıkartmaya devam edeceğim. Yine 35 ilmek çıkaracağız buradan da. Şu üçüncü ilmeğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde çıkaracağız ilmeklerimizi. Önce şu uca kadar çıkaracağız. Sonra diğer tarafta bakın. Diğer tarafta şu krem kenar ilmek yerine kadar bakın. Şuradan şuraya kadar. Yine 35 ilmek çıkartalım gelelim. Evet bakın şu krem bölüme kadar buradan da 35 ilmek çıkarttım. Şimdi tekrar geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Evet ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Tekrar geri dönüyoruz. Yine aynı şekilde 6. dilimimizde diğer 5 dilimimizi nasıl yaptıysak aynı şekil yapacağız. 16 öreceğim. Yine üçlü kesim yapacağım. 15, 14, 13 bu şekilde. Son 10 tane kremi yaptıktan sonra 9'u örüp ortada üçlü kesim yaparken renk değiştireceğiz tabii ki. Bu şekilde bu 6. dilimimizi de tamamlayalım gelelim. Evet arkadaşlar 6. dilimimi de bu şekilde tamamladım. Şimdi 7. dilimi yapacağız. 7. dilimi şu üst dilimin tam üstüne gelecek şekilde yapacağız. Yani şu araya. Bu defa ilmeklerimizi şuradan çıkaracağız. Bakın üst dilim burası. Şu bölümdeki bakın şu sağ kenardaki ilk lila kenar ilmek yerine girerek buradan ilk ilmeğimi çıkarıyorum. İlmekleri artık buradan çıkartıyoruz. 7. dilimde. İkinci ilmeğimi de ördükten sonra yine ipimi buraya düğümlüyorum. Buradan da yine aynı şekilde ilmekleri çıkaracağız sırasıyla. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü ilmeğim. 5, 6, 7. Bu şekilde önce şu bölümden sonra diğer tarafa kadar şuraya kadar bakın şu kenardaki soldaki lila son kenar ilmek yerine kadar yine ilmekleri çıkaracağız. 35 ilmek. Şu bölümden şuraya kadar ilmekleri çıkartalım gelelim. Evet şu uca kadar 35 ilmeğimi çıkarttım. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde yine kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Evet ilmeklerimizi ördük. Şimdi geri dönüyoruz. Yine ön yüzde aynı dilimi tekrar edeceğiz hanımlar. Kesimler yapacağız. Bu şekilde bu 7. dilimimizi de tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet 7. dilimimi de bakın şu bölüm tamamladım geldim. Şimdi 8. dilimimizi yapacağız. Şu sol araya yapacağız. Bakın şöyle çeviriyorum. Ön yüz burası üst bölümü hemen sol tarafına. Şuraya 8. dilimi yapacağız. Yine şu uçtaki bakın ilk lila kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girdim. Buradan ilmekler çıkaracağız. Şu birinci ilmeğim 2 yine ipimizin ucunu düğümleyeceğim. Devam edeceğiz. Şöyle üçüncü ilmeğimiz 4 5 6 7 bu şekilde önce şuradan sonra bakın şu diğer şöyle lila uç şöyle şu araya şuradan şuraya yine 35 ilmek çıkartalım gelelim. Evet bakın bu uca kadar 35 ilmeğimizi çıkarttık. Yine geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. Ön yüzde yine aynı şekil kesimlere devam edeceğiz. 16 öreceğiz. Üçlü kesim yapacağız. 15, 14, 13, 10 ilmek kalana kadar krem ipimiz ile kesimlerimizi yapacağız. 9 ilmek kaldığında da diğer rengimize lila ipimize geçiş yapacağız. İlmekler bitene kadar yine kesimimizi gerçekleştireceğiz. Böylece 8. dilimimiz de tamamlanmış olacak hanımlar. 8. dilimin yapılışı da bu kenara bu şekildeydi. Şimdi yine 8. dilimimizi tamamlayalım, sonra buluşalım. Evet hanımlar bakın 8. dilimimi şu kenarımıza tamamladım. Şimdi 9. dilimi yapacağız. 9. dilimi de bakın şu üst bölüm burası. Üst bölümün şu sağ kenarına yapacağız. Şimdi şu sağ araya. Şu bölüme. 9. dilime burada başlıyoruz. Yine krem ipim ile bakın
üst dilim burada, şu arada. Arada şu kenardaki ilk lila kenar ilmek yerine girerek yine ilmeklerimi çıkaracağım. Hemen ikinci ilmeğimden sonra tekrar ipimin ucunu buna düğümlüyorum. Buradan da yine diğer dilimlerde olduğu gibi 35 ilmeğimizi çıkaracağız hanımlar, bu şekilde. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde bu uçtan başladık şu araya, sonra şu diğer uçtaki şuradaki lila yere kadar, şu uca kadar 35 ilmek çıkartalım gelelim. Evet, şu uca kadar yine bakın şuradan şuraya 35 ilmeğimizi çıkarttık. Tekrar geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar haroşa öreceğiz. Ardından tekrar geri döneceğiz. Ön yüzde yine aynı şekilde kesimlerimizi yapacağız hanımlar. Diğer dilimleri nasıl yaptıysak bu 9. dilimi de aynı şekil yapacağız. Şimdi 9. dilimimizi de tamamlayalım gelelim. Evet, 10. dilimimi de yine bu şekilde tamamladım. Pardon, 9. dilimimi tamamladım geldim. Şimdi 10. dilimimizi yapacağız. 10. dilimi şu ön bölüme yapacağız. Bakın şöyle tutuyorum modelimi, şu üst bölüm işaretli yer. Tam şu araya 10. dilimimizi yapacağız. Şimdi ilmekleri de şu tepeden çıkaracağız. Bakın şu lila bölümden. Tam tepe bölümden ilmek çıkaracağız. İlk kenar ilmek yerinden hemen ilk ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde. Dilimlerin hepsi birbiriyle aynı hanımlar. Sırasıyla ilmeklerimi çıkaracağım yine. Şöyle 3 ilmeğim oldu. İp uçlarını hep gizleyerek götürüyorum. Sonradan ip gizleme derdiyle de uğraşmıyoruz böylece. Bu şekilde 5 ilmek oldu. 6, 7. Bu şekilde şu diğer uca kadar şöyle baktığımızda bakın şu diğer lila uca kadar yine 35 ilmek çıkartalım gelelim. Evet, yine bakın bu uçtan bu uca 35 ilmeğimizi çıkarttık. Şimdi tekrar geri döneceğiz hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ördükten sonra ön yüzde yine kesimler yapmaya devam edeceğiz. Diğer 9 dilimde yaptığımız işlemin yine aynısını yapacağız. Bu şekilde bu 10. dilimimizi de tamamlayalım gelelim. Evet, 10. dilimimi de bu şekilde tamamladım. İpimi kestim. Bu defa iç tarafa doğru değil, şu ön yüze doğru gizleyeceğim. Çünkü bu bölümde model bitince şöyle burayı içe doğru katlayacağız. Yani bu şekilde ipimin ucunu ön yüze doğru burada şöyle gizliyorum. Tekrardan şöyle zincir tekniği ile iyice sağlamlaştırıp bu şekilde gizleyemedim, ne oldu? Arka ilmek aralarına girerek de ucunu yok edeceğim. Şöyle. Zaten bura katlanacak. Şöyle iç tarafta kalacak. Şimdi geldik 11. Dilime, sonuncu dilime. Bu dilimi de tam arkaya bakın. Geri ters çevirdik patiyi. Bakın topuk bölümü. Zaten şekil ortaya çıktı. Şu bölüme yapacağız hanımlar. Şuradan. Yine krem ipim ile buralardan ilmeklerimi çıkaracağım. Şöyle ipimin ucunu alayım. Şu lila bölümden itibaren şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek ilmeklerimi çıkarıyorum. Bu şekilde sırasıyla yine buradan da aynı şekil 35 adet ilmek çıkaracağız. Bu ikinci ilmeğimde 3, şöyle 4, 5, böyle 35 ilmek çıkaracağız ta ki şu uca kadar şöyle çıkaracağız. Devamı buradan gelecek. Şu uca kadar yine 35 ilmeğimizi çıkartalım gelelim. Evet, bu uca kadar 35 ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Tekrar geri döneceğim. Yine aynı diğer dilimler gibi bu sonuncu dilimimizi de yapacağız. Arka yüzde sıra sonuna kadar ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar kesimlere devam edeceğiz. Bu şekilde bu 11. dilimimizi de tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, 11. dilimimi de bakın arka bölümde tamamladım geldim. İpimi burada kesmedim çünkü bu lila ipimiz ile bir sıra kenar tığlaması yapacağız. En son bu ilmeğimi tığıma aldım. Artık şişlerle işim kalmadı. Öncelikle bir zincir çekiyorum. Şöyle ipimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bu şekilde sık iğne tekniği kullanıyoruz. İpimizi tığımıza doluyoruz.
sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz ve tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Bunu çok sıkarak yapmayalım. Bu kenar bölüm yoksa sıkı olur. Biraz serbest durması lazım. Çok da gevşek değil. Biraz esnek yapacağız. Bu şekilde. Çorabımızın boğaz kısmını dolanacağız hanımlar. Şu bölümleri böyle zikzak şekilde şöyle ta ki şu ilk başladığımız yere kadar bu kenar tığlamamızı tamamlayalım gelelim. Evet, kenar tığlamamı tamamladım. Şu ilk başladığım yere kadar tığlama işlemini bitirdim. Şimdi en son buraya da şöyle 2 zincir çekiyorum ve ipimi keseceğim. Bu tığlama işlemini de tamamladık hanımlar. Hemen ipimin ucunu gizleyeceğim. Sonra bu katlama bölümünü yapacağız kenar bölümlerinde. Şöyle bu tarafa doğru gizleme yapıyorum. Şu ön yüze doğru bakın. Çünkü patiğimizi bu bölümünü şuraya doğru şöyle katlayacağız birazdan. Şimdi şu ön yüzdeyiz. Artık şu işareti de çekebiliriz. Bu işarete göre çünkü dilimlerimizi yapmıştık, parçalarımızı. Şimdi şu bölümde hanımlar ben şöyle bir düğme kullandım. Dileyen normal sade de dikebilir, düğme kullanmayabilir. Yani inci falan da yapabilir, çiçek falan da yapabilirsiniz hanımlar. Bunu normal dikeceğim. Elimde en uygun düğme bu vardı. Bunu kullandım. Şöyle normal bir şeyle iğneyle dikeceğim, lila ipim ile. Hemen düğmemi şuraya koyuyorum. Şu şekilde. Hemen şuraya şöyle yapalım. Diğeriyle aynı olsun. Bu şekilde normal dikiyoruz hanımlar. Şöyle katladım. Bilek bölümünü ikiye katladım. Zaten açılıp kapanacak bir düğme olmadığı için sadece bu ikiye katlarken tutturmak için yapıyoruz. Şöyle 2 kez geçtim. Tamamdır. Hemen arkaya şöyle ucunu düğümleyerek sıkıştırıyorum. İpimi kesiyorum. Şimdi arka bölümü de bir dikiş yoluyla birleştireceğim hanımlar. Buraya düğme dikmedim ben. Dikilse de olurdu. Benim sadece 2 düğme çıktı. Fazla yoktu. Burayı normal şey yapacağım. Önce ucuna bir düğüm atayım ipimin. Burayı normal şöyle sade dikiş tekniğiyle birleştireceğim. Ayakta çok şahane duruyor. Benim yüksek boy manken ayağım olmadığı için tam net görünmedi şekli ama sanki sökülecek gibi. Niye sağlamladıysam bunu bu kadar. Neyse artık ipimi arkaya şöyle gizleyerek keseyim bunu da. Şöyle düğümleyerek sıkılayalım ki açılmasın. Evet. Dikişimizi de tamamladık. Çorabımız hazır hanımlar. Bakın şeklimiz şu. Şöyle. Çorabımızın topuğu. Görüntümüz böyle. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Şöyle ayakta da bakalım modelimize nasıl duruyor, nasıl ediyor. Dediğim gibi böyle yüksek bilekli bir manken ayağım olsaydı modeli tam net görebilirdiniz ama normal ayağı giyince bileği sarıyor. Çok mükemmel bir duruşu var. Çok rahat, kullanışlı. Çok da güzel duruyor. Evet, şöyle giydirdim manken ayağıma. Bakın, gayet güzel. Şöyle şık, dikişsiz. Şöyle tabanımız. Bakın bilek bölümü şöyle duruyor. Dediğim gibi şu bacak bölümü burayı doldurunca tam oturuyor. Şahane bir görüntüsü var. Hemen arka bölümünü de şöyle göstereyim. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Böyle çorap uzun olduğu için tam kameraya da sığmadı. Şöyle tutayım bari. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.